Evet, yeni bir bütçe programıyla gene karşınızdayız arkadaşlar. Geçen sefer 2 aylık bir bütçe yapmıştık. Bu sefer 1 aylık bir bütçemiz var. 1 ayda Amerika'da dolar bazında ne harcadık, ne yaptık, yememiz, içmemiz, kendimize özel aldığımız şeyler hepsini bunun içine dahil ediyoruz. Daha öncekini izlemeyenler için söylüyorum. Biz kendimize haftalık $280 bir bütçe tasarladık. Günlük $40 gibi düşünerek. Bunun içine benzinimiz dahil, yememiz, içmemiz, Sherlock'un giderleri, her şeyimiz içinde. Yani kampa da gitsek, kendimize kıyafet de alsak her şey bunun içinden harcanıyor. Bir tek arabaya demirbaş olarak aldığımız çok ekstra bir şey olursa yapmayacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü onu karşılayamayız. Onun için ayırdığımız ayrı bir bütçe var zaten kenarda. İşte tente gibi. Alta bir yay almayı planlıyoruz. Onun gibi şeyler olduğu zaman onları ayrı tutacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Tabii ki en büyük giderimiz bizim için grocery dedikleri burada market alışverişi kısmı. Market alışverişinde yiyecek, içecek, deterjanlar, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları gibi şeyler var. Evet, pirinç bakmayan. Pirinç bak, yiyecek içecek yemiyor mu onlar? Tabii işte grocery deyince genelde manav gibi algılanıyor ya. 15 gündür hiçbir şey almıyorduk. Neler var? Peynirli sarımsaklı pide. Hash brownlar, patates köftesi gibi bir şey bu. Bu da empanada kıymalı içli köfteye benziyor diye aldık. Aslında simit ve baklava almaya gelmiştik ama yok. Neredeyiz? Trader Joe's'dayız. Simit kalmamış, baklava kalmamış. Şimdi Costco'da alışverişe devam ediyoruz. Bakalım neler alacağız. Elektronikleri pas geçiyoruz. İndirimli ürünleri de pas geçtik. Geçemedik. Geçemedik, takıldık. Her zaman takılıyoruz. Elektronik dedin mi? Haluk. Portakal alalım mı? Demin orada tadına baktığımız portakallardan. Çünkü burada 5 pound. Orada pound. Bak 5 pound'u indirime girmiş. 4,49. Çok mu? Bunlar da mı indirimde? Aa bakayım. Sevkeçler tadı güzel ton balıkları. İndirimdeyse bırakamayacağım. 6 tanesi $12. Bilgisayarlara bakalım. Bilgisayarlara bakalım. Tabii ki bakalım. Şunlardan var, istiyor musun? Çay. Çok şekerli değil mi ya? Almayalım. Bakalım neler almışız. Ekmek, kıyma. Kıyma bayağı büyük. Ondan sonra lavaş, sour cream, yoğurt, mayonez, sushi, kabuklu fıstık, 48 tane yumurta, normal fıstık, bulaşık deterjanı, elma, muz, ton balığı 6 tane, cashew ve portakal. Bakalım ne kadar tutacak. Hadi bakalım. Tahmin et bakalım ne kadar tuttu. Aa, sanki biliyorsun. Evet, $167 tuttu. Hepsi. Tabii en büyük miktarımızı kıyma aldı. $35'la. Öbürleri de küçük küçük işte. Yani biraz sanki fazla oldu. Ha, kuru yemişler biraz fazla. $17-18 her biri. Ondan dolayı böyle yüksekçe bir rakamımız oldu. Peki. Ne kadar tutmuş var? $442 tutmuş. Çilenk. $442. İşledik buraya hemen. Market alışverişini. Zor geliyor. Efekt yapmak. Kendisi de çönk. Sonra da arabanın karnını doyurmak gerekiyor. İkinci en büyük giderimiz de arabanın karnını doyurma kısmı. Benzinimizi de dolduruyoruz ve günün son alışverişini kapatacağız galiba böylece. Daha da yapar mıyız alışveriş bilmiyorum. Bayağıdır yapmıyorduk. 2 haftadır hiçbir şey almadık. 3.60 demişlerdik ama 3.70'miş. Neyse sorun değil. Gene de diğer yerlerden daha ucuz. Bakalım kaç dolarlık alacağız. $50 bulacağız gibi geliyor bana. Yani benzin kısmı. Bu ay çok fazla yol almadık. Biliyorsunuz Bodega Bay'de kaldık 4 gün. Mendocino'da kaldık 5 gün. Bunlar bize artı yazdılar benzin açısından en azından. Ve tabii market alışverişi açısından da artı yazdılar. Çünkü stoklardan tükettik birazcık. Bu ne kadar tutmuş? $153. Çilenk. $153.
Çilek önemli. Tabii ki de önemli. Tamam peki. Ondan sonra dışarıda yediğimiz yemekler var. Dışarıda yediğimiz yemekler derken biz de gidip de oturup bir restoranda yemek yemiyoruz. Yani işte ne yapmışız? Bir yerde bir kahve içmişiz. En fazla yediğimiz Costco'da bir bazen hot dog yiyoruz. Neyse o dışarıda yediğimiz ıvır zıvır şeylere, yediğimiz içtiğimiz zıvır şeylere ne kadar vermişiz? $45. Çilek. Havalar soğuktu biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim ortam ısıtıcımızı da çalıştırmamız gerekiyordu. Ortam ısıtıcısının çalıştırılması için harcadığımız Dizel. miktar, dizel o. Normal arabamız benzinli. Ona ne kadar vermişiz? $13. Çilek. Çok da üşümemişiz demek ki. Yok o az harcıyor. Bunun haricinde bir de diğer harcamalarımız var. Diğer harcamalar ne? Arabanın içine aldığımız böyle tamir için aldığımız ıvır zıvır birkaç bir şey. En büyük harcamalarımızdan bir tanesi zoomlu fotoğraf makinesi almaya cesaret edemedik hala da parasal açıdan. Ama onun yerine dürbün alalım dedik. Dürbünle bakalım size göstermesek de en azından kendimiz görelim dedik. Bir tane dürbün aldık. O kadar farkımız olsun değil mi? Allah. Yani evet biz de birazcık fazladan bir şeyler görelim. Siz çok istiyorsanız başka bir şeyler düşünürsünüz artık herhalde. Nereye gidiyorsun? Anladı onlar onu anladı. Peki. Evet ona ne kadar harcamışız? $198. Dürbüne harcamışız. Bir de Home Depot'da $8 harcamışız. Toplam $206. çiling, $206. Peki. Kirli çamaşırlarımızı bu sefer çok fazla kirletmemişiz. Oturduğumuz yerde oturunca, daha doğrusu kirlettik de çok stok yaptık. Bir kere de yıkadık. Tek çamaşır yıkamamız var bu ay. Çünkü öbür ayın sonunda yıkamıştık. Bu ayı da bitirince şimdi hemen yıkayacağız. Arada da bir tane yıkamışız. Ona ne kadar vermişiz? $10 açık. Çiling, $10. Ve bütün harcamalarımız bu kadar. Hepsi bu kadar. Yani yaptığımız her şey budur. Peki gelirimiz neymiş? Önceden kalan Mart'tan kalan bir paramız varmış. $9. 4 tane hafta için harcırahımız var. $280. Yani cebimizin zamını alıp sonumuza geçirdiğimiz paralar. Olsun ama fazladan harcamadığımız için biliyoruz ne harcayacağımızı. Ondan sonra bir de markete bir iade yapmışız. Geçen ay yaptığımız alışverişlerden. Burada biliyorsunuz iade yaptığınız zaman size parasını hemen ödüyorlar. Ondan da $19 almışız. Yani toplam $1148 bu ay gelirimiz var. Çirenk. Gelinden bilmiyorum. Neyse. Tamam işte. Evet gelelim oraya. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Nereden geliyor? Emekli maaşlarımızdan geliyor. Emekli maaşlarından geliyor tabii ki. İkimizin de emekli maaşı Türkiye'de. Biz onları aldığımız zaman Bu görüntü ne? bu gürültü Sherlock'un ayağını dolaba çarpma gürültüsü. Ha, tamam. Biz Türkiye'de emekli maaşlarımızı aldığımız zaman onları Türkiye kartlarımız var harcadığımız. Onları ödüyoruz. Burada bazı yerlerde Türkiye kartı harcıyoruz hala. Onları ödüyoruz. Geri kalanları da dolar yapıyoruz ve buraya banka hesabıyla aktarma yapıyoruz ve onları harcıyoruz. Çünkü Swift yapıyoruz. Swift yapıyoruz. Türkiye'deki emekli maaşlarımızdan başka bir gelirimiz olmadığı için field agent işi yapıyoruz bazen biliyorsunuz. Onları da böyle bu yoldayken daha az yapıyoruz. $3, $4, $5 böyle ufak kumbara yatar gibi biriktiriyoruz. Acil durumlarda tahsilat yapıyoruz. Epeyden beri tahsilat yapmadık. Orada da herhalde $300-400 birikti. Ama tahsilat yapıp bu listenin içine sokmadığımız sürece onları buraya gelir olarak kaydetmiyoruz. Çünkü onlar field agent'ın hesabında duruyorlar. Emin olun eksi bakiyeye geçtiğimiz zaman onları hemen alırız bu tarafa. Şimdilik duruyorlar orada. Dolayısıyla evet işte emekli Bir maaşlarımız. dakika ya dur. Çileklerin toplamı ne oldu? Getireceğim oraya. Ha getireceksin peki. Evet oraya getireceğim. Çilinklerimizin toplamı bir sürü çilingimizin $869'mış. Çilink. Yap bakalım bir hesaplama. $1148 gelirimiz var. $869 giderimiz var. $279 artan. Önümüzdeki aya $279 para arttırmışız bu ay. Geçen ay $9'dı. Artı bakiye. Artı bakiye olarak geçmiş. Onun da sebebi bu ay biraz daha az gezmiş olmamız. Ivır zıvır tamir masrafı çıkartmamış olmamız. Ve Yakında çıkartırız merak etme. çıkartmayalım ya. Yani çıkartmayalım lütfen. Budur yani. İşte böyle. Bir ayın daha sonuna geldik sizlerle beraber.
YouTube'dan gelirimiz var mı? Şu anda hala henüz yok. Çünkü belli bir seyretme aşamasını geçmemiz gerekiyor 3 senedir ara verdiğimiz için. O yüzden hiçbir gelirimiz yok. Zaten ne hikmetse bizim videolarımız bir türlü çok fazla gelir getirmiyor. Gelse en fazla ayda 1000 lira 2000 lira falan gibi bir para geliyor. Olsun, Allah bereket versin. Bizim amacımız sizlere ulaşmak, para değil ama olursa da fena olmaz. Burada harcamak için biraz daha rahat edebiliriz diye düşünüyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Öpüyoruz hepinizi. Çilink 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 çilink. Çaylaksınız dediler, işimiz bu bro. İhtiyarsınız dediler, tanımam kural moruk. Gidemezsiniz olmaz, bu yol size tuzak. Yollar bekler, biz gideriz, bu son durak. Beton ve asfalt, hedefimiz bu, hadi bas. Yok bize durmak, bu yollarda biz varız. Yollar bekler, biz gideriz.